Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda 1.5 dizel Focus 4 var. İncelemekte bulunduğumuz araç Focus 4'ün Titanium paketi. Bu aracı satın almak isterken 4 farklı pakette satın alabiliyorsunuz. Active, Trend, Titanium ve ST Line olarak geliyor. ST Line bu aracın sport paketi. ST Line'da tamponlar, jantlar, süspansiyonlar daha farklı geliyor. Bizim incelediğimiz araç Titanium ve dolu bir araç. LED gündüz aydınlatmalarımız, sis farlarımız, yine ön panjurda bize krom detaylarımız eşlik ediyor. Benim bu araçta en çok dikkatimi çeken özelliklerinden birisi ön tamponda park sensörlerinin olmayışı. Ben bu araçta standart donanım olarak beklerdim bunu. Aracımızda bulunan lastik Continental'in Conti Sport kontak lastiği. Üzerindeki lastiğin ebatları da 215-50-17 olarak geliyor. Jantımız yine opsiyonel olarak daha büyük. Bizim aracımız titanyum olduğu için katlanır aynamız standart olarak geliyor ama eğer Trend aracımız olsaydı katlanır aynamız bu araçta bulunmayacaktı. Yine aynı şekilde aracımız titanyum olduğu için Keyless Go'muz aktif bir şekilde çalışıyor ama bunlar tabii ki bu pakete opsiyonel olarak ekleniyor. Krom kapı çerçevelerimiz burada bize eşlik ediyor. Aracımız titanyum paket olduğu için karartmalı stoplarla geliyor. Aynı şekilde burada arka park sensörümüz standart ve geri görüş kameramızın da lensini burada görebiliyoruz. Bir eski kasaya göre bence çok daha güzel ve keskin hatlara sahip bir araç olmuş. Aracımızın bagajı bu şekilde. 500 litre bir hacme sahip. Yine arka koltuklarımız katlanıp kalkabiliyor. Şöyle bagaja uzun. Burada Hankook'un yedek bir lastiği ile geliyor araç. Tabi bu lastik 80 km hıza kadar kullanılabiliyor. Şimdi biraz aracın içini incelemeye başlayalım. Bu kısımda küçük saklama gözlerimiz var. Yine bu araç için bence yeterli. Bu alanda yine elektrikli aynaları kontrol edebileceğimiz bir kısım var. Aynı şekilde 4 camı ve aracın kapı kilitlerini de kontrol edebildiğimiz alanda burada bulunuyor. Aracın koltuklarına gelecek olursak tamamen kumaş koltuklara sahip. Burada manuel şekilde ayarlayabileceğimiz bir bel desteği mevcut. Aynı şekilde yükseklik ve alçaklık ayarlarımız koltuklarda bulunuyor. Buradan da manuel şekilde sırtlığı da ayarlayabiliyoruz. Aracın bu alanda far sistemini kontrol edebileceğimiz bir kısım bulunuyor. İstersen buradan yükseklik alçaklık ayarını manuel şekilde ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde burada iç ambiyansın şiddetini ayarlayabildiğim bir nokta var. Burada küçük saklama gözümüz var. Buraya işte ruhsat vesaire küçük ufak tefek eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Çok büyük bir alan değil. Aynı şekilde burada bagajı açabileceğimiz bir buton bulunuyor. Düğme de ya. Aynı şekilde burada aracın bagajını açabileceğimiz bir düğme bulunuyor. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Bence deri olarak bir tık kötü kalite deri kullanılmış. Aracımız az kullanılmış bir araç olmasına rağmen burada çatlaklar ufak tefek başlamış. Aracın bu kısmında hız sabitleyici ve limitörü ayarlayabileceğiniz noktalar bulunuyor. Hemen alt kısmında ses kısma, açma ve tamamen kapatma düğmelerimiz konumlandırılmış. Sağ tarafta yol bilgisayarını kontrol edebileceğimiz aşağı yukarı tıklayabileceğim bir buton bulunuyor. Burada. Aracın ekranına gelecek olursak bizim aracımız titanyum paketi olduğu için 8 inç büyük dokunmatik bir ekrana sahip. Apple CarPlay'de aracımızda bulunuyor. Dokunmatiğine gelecek olursak bence stabil şekilde çalışan güzel bir dokunmatiği var. Aracımızdaki menfezler güzel şekilde konumlandırılmış. Garip grup yukarıda olan menfezler vesaire var. Bence standart olarak bu şekilde gayet güzel. Aracımızın klima paneline gelecek olursak çift taraflı ayarlanabilir dijital bir klimamız var. Bu aracın en sevdiğim özelliklerinden biri de vites joystick'i.
sağa ve sola çevirerek rahatça arabanın hangi viteste olması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Araç D konumundayken ortaya bir kere bastıktan sonra F1 kulakçıklarıyla rahatlıkla vitesimi de kendim ayarlayabiliyorum. Burada 3 tane bardaklık alanımız var. Aynı şekilde alt kısmında da ambiyans aydınlatmaları bize eşlik ediyor. Burada elektrikli bir park frenimiz bulunuyor. Alt kısmında yokuş kalkış desteğini açıp kapatabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Buradaki 3 tuştan bahsetmek istiyorum. En sağdaki start stop olayını kontrol ediyor. Eğer bir kere basarsam off üzerinde turuncu yanıyor ve araç kendi kendine stop etmiyor. Burada ESP'yi iptal edebileceğim TCS off tuşu bulunuyor. En sol kısımda da aracın hangi modda olacağını seçebileceğim bir tuş bulunuyor. Araçta 3 farklı sürüş modu var. Normal, Eco ve Sport olarak geliyor. Normal zaten herhangi bir şey yok, yani normal kullanımlarda kullanacağınız mod. Bir kere bastığımda Eco'yu alıyor. Ekonomik bir sürüş sağlamak için en ideal olan sürüş modu. Sport modda da aracın direksiyonu sertleşiyor. Vites devirlerini biraz daha yukarıda atmaya başlıyor. Onun haricinde çok bir farklılık bulunmuyor. Aracın bu kısmında da bir kablosuz şarjımız bulunuyor. Aynı şekilde USB ve 12 volt çakmaklığımız da o kısımda konumlandırılmış. Bence gayet yeterli bir göz. Aracın ön kol dayamasına gelecek olursak burada bir raf kısmı var. İstersek bunun üzerine de bir şeyler koyabileceğimiz. Bence bu alan gayet yeterli bir genişlikte. Ne burada USB girişimiz var bir adet. Onun haricinde çok bir olayı yok bu alanın. Aracımızın torpidosu bu şekilde. Bence genişlik olarak gayet iyi ama herhangi bir soğutucu vesaire aracımızda bulunmuyor. Aynı şekilde bir süspansiyonda bulunmuyor. Sert şekilde iniyor. Ön kısımda anlatacaklarım bu kadar. Biraz da arka kısmı inceleyelim. Bu alanda bize yine saklama alanları eşlik ediyor. Bence araç için yeterli. Benim boyum 1.80 civarlarında. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Yani diz mesafesi gayet yeterli bence. Baş mesafesi de yine yarım karış civarlarında. Yine aynı şekilde bence bu araç için yeterli. Koltuklarımızın arka kısmında fileler var. Bence gayet iyi düşünülmüş. Arka kısımda bir klima panelimiz yok. Bir 12 volt çakmaklığımız var. Bu alanda da koltukları indirebileceğimiz tuş bulunuyor. Rahatça yatıp kalkabiliyorlar. Sıcaklığı kontrol edemesem de bir menfez beklerdim en azından. Aynı şekilde aracımızda arka kol dayama da bulunmuyor. Bu aracın en dolu paketi olmasına rağmen arka kol dayama olmaması beni üzdü. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da sürüş kısmına geçiyoruz sizinle. En sevdiğimiz kısım. Aracın şöyle bir özetini geçecek olursak bence tip vesaire olarak gayet güzel bir araç bence. Bence de. Ufak tefek bence eksiklikleri var. Arka kol dayamanın olmayışı beni bitirdi yani. O eksikleri bilerek koymuşlar. Dikkat çekmek için. Sence abi şey gibi olabilir mi? Kaan Kazgan ve diğer fitnessçi hoca atıyor. Neredesin caney? Aracın estetik olarak dış kısmı bence gayet yeterli yani. İşte jantları vesaire güzel bir. Ondan beklenmedik performans. Bence güzel bir görünüme sahip araç. Atıyorum, bu aracın muadilleri nelerdir? İşte Passat. Bence Passat'tan güzel değil de Opel Astra'dan bence kat kat iyi bir araç. Tam biraz daha pahalıdır Opel Astra'dan ama çok da bir fark yoktur arada. Aynen öyle. Şu an 80-90 civarlarında gidiyoruz hız olarak. İç yuvarlanma sesi vesaire, lastik sesini bence çok fazla almıyor aracın içine. Gayet düzgünce konuşabiliyoruz, birbirimizle anlaşabiliyoruz. Aynı şekilde motor sesi de bence gayet yerinde, hani basarsak şöyle yüksek devirlerde geliyor ama Dizel araç sonuç olarak. aynen öyle. Aynen öyle. Konfor açısından ne diyorsun? Ya ben şu an gayet rahatım. Öyle söyleyeyim. Evet evet. Gayet Süspansiyonları konforlu bir araç. falan yeterli bence. Aracın yani yumuşak bir araç genel olarak. Aracın yakıt verilerine gelecek olursak zaten bu araç 1.5 dizel yani. Dünyada kendini kanıtlamış bir motor. Şu an tabii ki biz biraz dikkatsiz kullandığımız için 11 litre civarında gösteriyor. Şehir içinde 6-7 litre, uzun yolda da 5 litre civarlarına kadar düşer.
O da yani yine hiçbir şey. Evet. Uzun yolda 40 lira desen işte. Ben hep 40'tan hesaplıyorum. Yani bugün 40 olmasa yarın. 40 liradan hesaplasak 5 litre desek uzun yolda kilometre başına 2 2 lira. İstanbul'a git gel ne yapıyor yani? 400 lira. Aracın vitesi de bence gayet stabil çalışıyor. 8 AT diye geçiyor. Peugeot PSA grubunda vesaire de kullanılan bir şanzıman zaten. Bence güzel bir kombinasyon olmuş. 1.5 dizel ve 8 AT şanzıman. Gördüğünüz gibi ayağım sabit bir şekilde ilerlerken de 5.8 civarlarında anlık yakıt tüketimi görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir de sizin için ses sistemini deneyeceğiz bir aracın. Bu aracın muadili Passat. Passat'taki bakıyorum ses sistemine. Bence bundan bir tık daha ileride. Tizler olsun, basslar olsun, anlaşılabilirlik konusunda bence bir tık daha önde. Sen mesela alıp kullanır mısın bu aracı? 1.200.000 bandında bir araç. Boş bir Passat alabilirsin. Yani bilmiyorum. Düşünmem lazım. Kesinlikle alırım diyemem. Dersem yalan olur. Bence de. Arkadaşlar, şimdi bir de 0-100 deniyoruz sizin için. Şöyle aracı ilk önce sport moda alıyorum. 1, 2, 3. Vites kendi atıyor. Ben F1 ile vesaire atmıyorum. %60'a kadar geldik. Şöyle bir viraj testi de yapmış olalım. Araba kopar gidermiş gibi bir hava vermiyor. Genel oturaklı bir araç. Sağlam duruyor yani. Hissediyorsun zaten. Vibe alıyorsun arabada. Tamam, klasik ışıklarda bir 0-100 daha gelir mi? Aynen öyle. Bence bir 0-100 daha deneriz bu araçla. Yine sport modda devam ediyor zaten araç. Başladık. Bir tık virajlı olduğu için yani muhtemelen fabrika verisinin altında kalmıştır şu an. Araba adeta sanki oturuyor yani. Evet, evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.